Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok az malzemeli, çok lezzetli, katı yağsız, sıvı yağsız, çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifi var. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine 2 adet yumurtamızı ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekerini ekleyelim. 1 paket yani 5 gram toz vanilin ekleyip bu 3 malzememizi iyice çırpalım. Ben en az 5 dakika kadar çırpıyorum. Rengi açılıp krema kıvamına gelene kadar çırpmaya özen gösterelim. Eğer vaktiniz varsa köpük köpük olana kadar çırparsanız çok daha güzel sonuç alabilirsiniz. Bu aşamada yumurta ve şekeri çırparken toz vanilya ekliyoruz ki yumurta kokusu olmasın ve çok fazla çırpıyoruz ki yumurta kokusu kurabiyenin içerisinde piştikten sonra olmasın. Benim yumurta kokusuna birazcık hassasiyetim var tüm tatlı kurabiye çeşitlerinde. O yüzden mutlaka bu kadar az malzemeli tariflerde eğer yumurta çoksa ve un miktarı azsa mutlaka çok fazla çırpıyorum. Zaten bu kurabiyenin dokusu da çok fazla çırpılması gerekiyor. Kurabiyenin yağsız olması ve az malzemeli olup bu kadar bereketli sonuç vermesi gerçekten şahane. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Sadece tarifimizde 1 su bardağı un kullanıyoruz ve birçok kurabiye sayısı elde ediyoruz. Gerçekten çok bereketli, bir o kadar da hafif, lezzetli bir kurabiye. Tarifimde yağ ve hamur kabartma tozu kullanmıyoruz. Hamur kabartma tozu kullanmıyoruz çünkü tamamen Hindistan cevizinin çok güzel kokusunu bu güzel kurabiye hamurunun dokusuyla birlikte tatmanızı istiyorum. Kurabiye hamurunun dokusu profiterol hamurunun Hindistan cevizli olmuş hali gibi diyebilirim ama çok daha böyle kurabiyemsi bir lezzette oluyor. Deneyin, farklı bir kurabiye seviyorsanız dokusunu çok beğeneceğinizi düşünüyorum. 1 su bardağı un ve 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi ekledim ve çırpıyorum. Bu aşamada en önemli dikkat etmeniz gereken püf noktası ise vermiş olduğum ölçülere sadık kalarak tamamen birebir aynı ölçülerde yapmanızı rica ediyorum. Çünkü kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde biraz cıvık bir kurabiye hamuru olacak. Kesinlikle üzerine ekstradan bir un ilavesi veya nişasta ilavesi eklemiyoruz. Kıvamı tam da bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi kurabiye hamurumuzu bir sıkma torbasının içerisine alıp sıkarak küçük küçük bezeler halinde yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde dizelim. Sıkma torbamın bittiğini fark ettim. O yüzden ben buzdolabı poşetiyle yaptım. Sizler için de fikir olmuş olur. Alternatif olarak sıkma torbanız yoksa eğer bir buzdolabı poşetinin içerisine kurabiye hamurumuzu dolduralım. Ucunu makasla kesip küçük boyutlarda bu şekilde bıçak yardımıyla da pay edelim. Ben gördüğünüz gibi bu şekilde küçük parçalar halinde hazırladım. Dilerseniz büyük olarak da yapabilirsiniz bu kurabiyeyi. Bu şekilde bıçak yardımıyla yağlı kağıt serili tepsinin üzerine bırakırken şekli biraz farklı gözükebilir ama hiç sorun etmeyin. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Hiçbir yerde sorun veya hata yok. Şekli bu şekilde olduktan sonra parmak ucunuzla bir suya batırıp hemen yuvarlak şeklini verin ve sonrasında üzerine Hindistan cevizi serpip fırına vereceğiz. Aynı şu hamurunu yaptığımız gibi şu hamurun kıvamında olan bir kurabiye hamuru. Ne çok cıvık bir hamur, puding gibi, muhallebi gibi, ne de çok sert ya da bildiğimiz kurabiye hamuru formunda yumuşak bir kurabiye hamuru. Tam da bu şekilde olması gerekiyor. Lütfen miktarına, kıvamına dikkat edelim. Bu en önemli püf noktası. Bu şekilde kurabiyelerimi hazırladım. Üzerini dediğim gibi yuvarlak şeklinde olmasını istediğim için parmak uçlarımla suyla hemen düzelttim. Ve üzerine Hindistan cevizi serpiyorum. Bu tarifimi dilerseniz Hindistan cevizi yerine hamurun içerisine eklediğimiz 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi yerine çekilmiş, ince çekilmiş fındıkla, ince çekilmiş cevizle veya ince çekilmiş Antep fıstığıyla da bu tarifimi yapabilirsiniz. Gerçekten her türlü de çok güzel oluyor. Hem hafif hem de dokusu şahane. Ben çok beğeniyorum bu kurabiyeyi. Denemenizi tavsiye ederim. Özellikle böyle çayın, kahvenin yanında hafif ama güzel ikramlık olarak ikram edebilirsiniz sevdiklerinize.
Hindistan cevizini her tarafını kurabiyemizin üzerine döktükten sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi yaklaşık 10 ila 15 dakika aralığında pişirelim. Bu süreyi 10 ila 15 dakika aralığında söylüyorum. Çünkü bazı şekiller daha küçük, bazı şekiller daha büyük olduğu için şekil büyük olabilir, küçük olabilir. Buna göre süre miktarı da değişkenlik gösterebilir. Ben fırınımda yaklaşık 12-13 dakika kadar tuttum. Sonrasında üzeri gördüğünüz gibi kızardıktan sonra fırından aldım. Ben biraz daha fazla tuttum. 10 dakikadan yani 13 dakika gibi fırınımda pişti kurabiyelerim ve üzeri ve altı çok güzel kızardı. Şimdi kurabiyenin dokusunu alt kısmını gösterdiğimde daha iyi anlayabilirsiniz. Profiterol hamurunun kıvamında diyebilirim ama kurabiye lezzetinde. İç dokusunda birazdan ısırık alarak sizlere göstereceğim. Çok tatlı, çok güzel, hafif bir kurabiye tarifi. Böyle ağızda bulut gibi dağılan yumuşacık bir kurabiye tarifi diyebilirim. Sizlere yakından şimdi hemen bu güzel kurabiyenin iç dokusunu, görüntüsünü göstermek istiyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarımı beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına lütfen yazınız. Beni nerelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bu tarifimi de denedikten sonra kıymetli düşüncelerinizi, yorumlarınızı mesaj kısmına yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime sizlerin düşünceleri fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.